Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü tarifini annemden öğrenmiş olduğum ve yıllardır yaptığım maklube tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 1 kilo ince uzun kemer patlıcanı bakın gördüğünüz gibi alacalı şekilde soyuyorum ve daha sonra tahtanın üzerinde kızartmalık patlıcan kalınlığında doğruyorum. Bakın bu şekilde. Tüm patlıcanlarımı doğruyorum ve tuzlu suyun içerisine alıyorum direkt. Üzerine bir tabak kapatarak yaklaşık yarım saat kadar acısını salması için bekletiyorum. Daha sonra süzgece aldım ve yıkadım. Fırın tepsimi yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar yağla yağladım. Patlıcanlarımı üzerine diziyorum. Daha sonra yumurta fırçasıyla yine patlıcanların üzerini yağlıyorum. Bakın patlıcanların hepsi bir tepsiye sığmadı. Bir tepsi daha bu şekilde hazırlayacağım ve kızartacağım. 250 derecelik ızgara ayarlı ısınmış fırına veriyorum ve üzeri kızarana dek pişiriyorum. Bakın üzeri kızardı. Maşa ile çeviriyorum. Gerekirse üzerini tekrar fırçayla yağlayabilirsiniz. Diğer yüzlerini kızarması için tekrar fırına veriyorum. Bu sırada pirincimi ıslatmak istiyorum. 3 kupa pirinci derin bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine bir dolu tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyorum. Yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde bekletiyorum. Daha sonra etimi pişirmek için düdüklü tencerenin içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Üzerine 400 gram kadar kuşbaşı etimi alıyorum. Etlerimi önce biraz mühürlüyorum. Harlı ateşte karıştırarak. Daha sonra üzerine 3 su bardağı sıcak su ekliyorum ve düdüklü tenceremin kapağını kapatıyorum. Tencereyi ikinci ayara getiriyorum ve tencerenin düdüğü öttükten sonra kısık ateşte 15 dakika pişiriyorum. Bakın etim pişti. Maklubemi yapacağım tencerenin içerisine kevgirle etlerimi alıyorum ve suyunu ayırıyorum. Suyunu pilavı pişirirken kullanacağım. Daha sonra yaklaşık 100 gram kadar çiğ bademi tavamın içerisine aldım. Üzerine biraz su ekliyorum ve 3-4 dakika kadar kaynatıyorum. Kolayca kabuklarını soyabilmek için. Kabuklarını soydum. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağın üzerine bademleri aldım ve sürekli karıştırarak kavuruyorum ve kenara alıyorum. Bu sırada pilavımı pişireceğim. Yaklaşık 60 gram kadar tereyağını tencerenin içerisine aldım. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum üzerine. Yağ eridikten sonra nişastası iyice gidene dek birkaç defa yıkamış olduğum pirinci süzgecin içerisine aldım. İyice süzdürdükten sonra yağın üzerine ekliyorum. Ve üzerine yeteri kadar tuz ekleyip ara ara karıştırarak pirincimi yaklaşık 3-4 dakika kadar kavuruyorum. Hafifçe karıştırıyorum pirinçleri kırmadan. Kavurma işlemi tamamlandı. Bakın et suyumu ayırmıştım. Et suyumu ince bir süzgeçten geçirdim. 2 su bardağı et suyu çıktı. Üzerini suyla tamamlıyorum. 2 su bardağı da normal su ekliyorum. Yani toplamda 4 su bardağı su ekliyorum. 3 bardak pirince. İsterseniz tamamını normal su olarak da kullanabilirsiniz. Karıştırıyorum ve tenceremin kapağını kapatıyorum. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve kısık ateşte pilavı pişmeye bırakıyorum. Bu sırada kavurmuş olduğum bademlerin bir kısmını etin içerisine aldım. Bir kısmını ayırıyorum. Üzerini süslemek için kullanacağım. Bir miktar tuz ve karabiber serpiyorum üzerine. Karıştırıyorum. Daha sonra bakın kızartmış olduğum patlıcanları tencerenin kenarına sıra sıra diziyorum. Hafif üst üste gelecek şekilde tencerenin kenarından sarkıtıyorum. Boşluk kalan kısımlara yine kalan patlıcanlardan yerleştiriyorum. Pilavım pişti. Bakın göz göz olduktan sonra ocaktan alıyorum. Hafif sulu kalacak şekilde et ve patlıcanın üzerine pilavımı döküyorum. Üzerini düzeltiyorum ve biraz bastırarak daha sonra kenarlarda kalan patlıcanları üzerine çeviriyorum. Bu sırada ocağa aldığım tenceremi kısık ateşte tüm patlıcanları çevirdikten sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kadar pilavın suyunu tam çekmesini ve etlerin de hafifçe kızarmasını istiyorum. 10 dakikanın sonunda kağıt havlu serdim üzerine ve kapağını tekrar kapattım ve ocaktan aldım.
Bu şekilde yaklaşık bir 10-15 dakika kadar dinlendiriyorum. Ve daha sonra artık pilavım servis için hazır. Çevireceğim. Bakın ne kadar kolay bir şekilde çevrildi. Harika görünümü, enfes lezzetiyle maklubem servis için hazır. Kavurmuş olduğum bademleri yine üzerine süslüyorum. Sıcak sıcak servis etmek istiyorum. Bakın güzelliğini görüyorsunuz. Pilav tane tane. Gerçekten harika bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.